Sait Teknoloji herkese merhabalar. Bugün Mercedes Sprinter 2022 model aracımızın AdBlue ve DPF iptalini gerçekleştirdik. Dilerseniz size montajı anlatayım. Montajı anlatmadan önce aracımız ilk geldiğinde AdBlue çalıştırılamaz hatamız vardı. Şu an aracımızda işlemlerimizi yaptıktan sonra herhangi bir hatamız yok. Size şimdi montajı anlatayım. Bir de şöyle bir dikkat etmemiz husus var. Mercedes Sprinter araçlarımızda normalde 2 NOx sensörü var ama bazı araçlarda da 3 NOx sensörü var. Bu aracımız 3 NOx sensörlü aracımız. Dilerseniz şimdi montajı anlatayım size. Montajımızı aracımızın iç tarafında hemen torpidonun altında bulunan DCU beynimiz var. DCU beynimizin konumu da hemen şurada BCM, hemen şurada BCM modülünün altında şurada bulunuyor. Hemen şurası DCU beynimizin soketi bulunur. Hemen DCU beynimizin soketi de şöyle. Şimdi biz işlemimizi DCU beynimizden gerçekleştirdik. DCU beynimizin pin 6 ve pin 7'sini pin altlarımız hemen şöyle. Zaten birbirine vurgulu olduğunu görürsünüz. Pin 6 emülatörümüzün beyaz kablosunu bağlıyoruz pin 6'ya. DCU soketin pin 6'sına emülatörümüzün beyaz kablosunu bağlıyoruz. DCU soketimizin pin 7'sine ise emülatörümüzün kahverengi kablosunu bağlıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Emülatörümüzde bir de mavi kablomuz var. Yani o da DPF tarafından DPF tarafını simüle etmemiz için. DPF sensörümüzün de pin 1'i. Pin 1'inden çektiğimiz mavi kabloyu şöyle göstereyim. Mavi kabloyu pin 1'den, DPF soketimizin pin 1'inden mavi kablo çekiyoruz. Bu da emülatörümüzün mavi, yani mavi kablosunu bağlıyoruz. Şöyle göstereyim size. Emülatörümüz CAN bus emülatör. Emülatörümüzün artı ve eksisini hemen şuradan eksiği alabilirsiniz, şaseyi. Artımızı da hemen burada sigorta kutusu bulunuyor. Sigorta kutusundan alabilirsiniz. Biz şurada 25 amperlik bir sigortadan aldık. Dilerseniz şimdi size çekilecek soketleri göstereyim. Şimdi şurada hemen giriş NOx sensörü bulunuyor. Videomun başına da demiştim. Bazı araçlarda çift NOx, yani 2 NOx'umuz var. Bazı araçlarda 3 NOx'umuz var. Bu aracımız 3 NOx'lu olduğu için giriş NOx'unu çekmiyoruz. Giriş NOx'unu, sensörünü üstünde bırakıyoruz. Hemen giriş NOx sensörünün alt tarafında fark basınç sensörümüz var. DPF fark basınç sensörümüz var. DPF fark basınç sensörümüzün soketini çıkartıyoruz göründüğü gibi. Burada pin 1, yani pin 1 dediğimiz, hemen göstereyim, şurası oluyor. Pin 1 sinyaldi. Sinyal kablomuzdu. Yani buradan içeriye bir uzatma çekmeniz gerekiyor. Şöyle. Daha sonra burayı böyle açık bırakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz diğer 2 NOx'u göstereyim size. Giriş NOx sensöründen sonra hemen ikinci NOx sensörü şurada kalıyor. Şöyle konumunu şöyle daha rahat görebilirsiniz. Hemen şurada kalıyor. Şöyle biz göründüğü üzere ikinci NOx sensörümüzün soketini çıkardık hemen burada. Hemen çıkış NOx sensörümüz ise şurada bulunuyor. Hemen şöyle göstereyim. Hemen burada bulunuyor. Buradaki sensörümüzü çıkartıyoruz. Sensörlerimizi çıkarttık. Dilerseniz ekrana geçelim. Göründüğü gibi ekranımızda herhangi bir hatamız yok. AdBlue seviyemiz full gözüküyor. Hemen hata okuma yapalım. Göründüğü gibi herhangi bir arızamız gözükmüyor. Dilerseniz aracımızı çalıştıralım. Göründüğü üzere aracımızın ekranında herhangi bir arızamız yok. Tekrar hata okuma yapalım. Herhangi bir arıza kodumuz yok. DPF
Parti filtremizin kurum miktarını da buradan görebilirsiniz. Aracımızda kurum miktarı 7 gramlardaydı. Şu an dizel parti filtresi kül miktar oranı 0.1 gram gözüküyor. Kül miktar oranı 0 gram. Göründüğü üzere. Sahip Teknoloji'yi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.